Kendini koruyamayan köpek sürüyü nasıl koruyacak? 2022 Türkiye Erkek Akbaş şampiyonumuz Avşin'le. 82'den daha alçak çıkartacak adam görmüyorum bunu yani. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını ve farklı illerini sizler için gezmeye devam ediyoruz. Yunus Biçen'le beraberiz. Yunus Akbaş Çoban Köpeği yetiştiriciliği yapıyor. Aynı zamanda da Akbaş Çoban Köpeklerinin FCI Federasyonu'nda tescillenme projesinde yer alan bir isim. Burada da endüstriyel tavukçuluk var. Yunus, öncelikle selamlar, merhabalar. Nasılsın, iyisin? Çok teşekkür ederim abi. Aleykümselam. Sağ ol, sen nasılsın, iyisin? Çok şükür, koşturmaya devam. Ülkemizin milli değerlerinden birisi de Akbaş Çoban Köpeği. Biliyorsun birçok kişi Anadolu çoban köpeklerini tanıyor. Kangalları tanıyor. Akbaşlarımızı da biliyoruz ama lakin akbaşlarımıza YouTube videolarımızda yeteri kadar yer vermiyorduk. Ben de bugün buraya gelip Akbaş Çoban Köpeklerinden ilgili merak edenlerin, izleyenlerin aklına takılan tüm soruları sana yöneltmek istiyorum. Bu sorulara geçmeden önce Yunus Biçen kimdir? Neler yapıyorsun? Burada nasıl bir faaliyetin var? Bize biraz anlatabilir misin? Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Biçen. Akbaş çoban köpeklerini besliyoruz. Akbaş çoban köpeklerinin üretimiyle ve ırk tescil projesiyle alakalı bir çalışmamız var. FCI Kıf'la birlikte. Şimdi şöyle kısaca bir proje. Tabii ki de bahsedelim. Nedir bu proje abi? Bize biraz anlatabilir misin? Şimdi FCI standartlarında bir köpeğin ırk sayılabilmesi için belirli bir aşama vardır. Bu da grup aşamasıdır. 64 köpekle başlar. 64 akbaşla, bunun 32'si dişi, 32'si erkek olmak üzere bir projemiz var. Bunun 32'si dişi, 32'si erkek olmak üzere yaklaşık 3 ve 4 nesil, yani A şecereye kadar aralarında hiçbir kan bağı olmaksızın. Peki projenin başlaması için 64 damızlığa mı gerek var, evet, yoksa proje bittiğinde mi 64 köpeğe ulaşılıyor? Şöyle projenin başlaması için kaç damızlık 64 lazım? Damızlığa ihtiyaç var. Bu damızlıklar kendi aralarında eşlenip alınan yavruların, örnek verin, bunlar proje yavruları şu an. Mükemmel. Çok yakışıklılar ikisi birden. Bunlar proje yavrularımız. Bunlar birinci nesil. Bunların yavruları ikinci nesil olacaktır. Üçüncü nesil ve sonrasında FCI tarafından seçilen uzman kinologlar gelip yavrularımızın 8 grup çıkacaktır 64 köpekten. 8 A şecere alınacaktır. 8 A şecereyi de ölçümlerini yapıp köpeklerimize gerek gen havuzunu, yani geçmişinde genotipine ve fenotipine bakarak ölçümlerini yapıp yeni bir FCI standardı ve köpeğimiz ön tescile alınacaktır. Şudur, FCI şunu söylüyor: evet, köpeğin bir ırktır ama tam tescili için bir de belirli bir çalışma süresi veriyor. Evet. Bunlar çoban köpeği olduğu için. Bu çalışma süresi zarfında A şecereli yavruların da altına bakılıp ve karakterlerine bakılıp daha sonra tam tescil edilip ülkemizin değerlerini dünyada tescilli bir şekilde inşallah göstereceğiz. Biz de bu projenin basamaklarını şu an tutuyoruz ellerimizde. Mükemmel, harika. O zaman izleyenler için şöyle bir özetleme yapalım arkadaşlar. Yunus'un burada şu an bildiğim kadarıyla 20'nin üzerinde damızlık akbaş çoban köpeği var. Burası bir endüstriyel tavukçuluk işletmesi. Aile şirketi. Evet. Kardeşlerin de farklı noktalarda kümesleri var. Burada da yer alan çoban köpekleri var ama kümesler arasında herhangi bir virüs alışverişine sebebiyet vermemek adına o damızlıkları maalesef buraya getiremedik. Bu videoda Yunus'un damızlıklarının bir kısmını izleyeceğiz. Mükemmel bir proje. Umarım muvaffak olursunuz. FCI konusunda çok katıldığım, doğru yaptıkları işler de var. Kangal çoban köpeği konusunda yanlış yaptıklarını düşündüğüm işler de var. Ama ben fanatik düşmanlık ya da fanatik destekçilik yapan birisi değilim. Her zaman mantığın yanında hareket etmeye çalışıyorum.
çok meraklı bir dişi sürekli gideceğim diyor. Oğlum bak erkek kardeşin ne güzel oturuyor, sen de otur. Şeyini. Şuna gireceğim. Ülkemizde akbaş çoban köpekleri genelde Eskişehir, Sivrihisar, daha sonra Afyon sınırı, oradan ta şeye kadar, Haymana'ya kadar görülebiliyor. Bu bölgede sürü koruma köpeği olarak kullanılıyor. Evet. Ve ben şunu fark etmiştim bu bölgeyi gezdiğimde, genelde insana karşı daha sert, daha agresifler ve ekip halinde kalabalık sayıdaki köpekler bir arada sorunsuz çalışabiliyorlar. Aynı kaptan yemek yiyorlar. Evet. Akbaş çoban köpeğinin birazcık karakter özelliklerinden bahsetmeni istiyorum. Şimdi dediğin gibi abi, evet, bu bölgelerde yaygınlar. Çünkü popülarite bu bölgede geçerli. Aslında değinmek istediğim olay tam da akbaş çoban köpeğinin işte o karakterinin başladığı nokta. Evet. Birlikte ekip çalışması. Şimdi herhangi bir burada örneklerini de gösteririz arkadaşlar. Herhangi bir kan bağı olmayan ama doğru akbaş olan köpekler arazide öncelik olarak birbirlerinin baskınlığı değil, evet, kendilerini baskınlıklarını kendi alanlarında bunu uygulayıp gösterebiliyorlar. Fakat asıl hedef çalışma, ekip çalışması. Birlikte çok iyi, uyumlu bir şekilde hareket ederler ve hedef noktaları birdir. Dikkat kesilecekleri şey birdir. Aynı anda, aynı şekilde ekip ruhuyla çok iyi çalışırlar. Karakterin bir diğer özellikleri de çok sert, kuşkucu ve adamcılığından bahsetmiştim. O anda ona değineyim. Ben karakterin bu yönünü biraz da akbaş çoban köpeğine kendi fenotipi de kattırıyor. Örneğin köpeklerimizde de göstereceğiz. Göz konumları benim çok dikkatimi çekiyor. Benim çok sevdiğim bir nokta. Çünkü arkadaşlar, bir köpek ve bu kadar kuşkucu bir köpekse ne kadar çok alanı görebilirse o kadar çok tepki verme şeyine sahiptir. Yani görüş açıları geniş mi diyorsun? Kesinlikle. Bu da daha atik, yani sürekli tetikte olmalarını gösteriyor. Bu da bir diğer özellikleri, fenotipiyle karakterin bağdaştırdığım noktalarından biri. Diğer ikincisi de sürü ve yani sürü ve alanındaki canlılara, sürü sahibine, çobana sadıklıkları. Bunlar çok önemli. Bir akbaş çoban köpeği belki tabii ki de istisnalar kaideyi bozmaz ama belki kilometrelerce kurdu kovalamayabilir. Ya da bu şekilde gidip dağlarda kurt aramayabilir. Ama canını ortaya koyar, ne alanını ne de sahip çıktığı malı teslim etmez. Evet. Çok kararlı, çok keskin köpekler. Bunu da bizzat yaklaşık 2006'dan beri ben besliyorum, dediğim gibi. Yaşayarak görüyorum. Ve diğer yetiştirici arkadaşlarımdan da teyit ettiğim noktalar bunlardır. Peki her beyaz renkli çoban köpeği akbaş mıdır? Ülkemizde biliyorsun akbaş ve karabaş diye bir tabir ilk önce ortaya çıktı. Bunların renk olarak ayrımlarını yaptılar. Bu da çoban köpeği besleyenlerde ya da akbaş konusundaki meraklılarda şöyle bir yanılgıya sebebiyet verdi. Her beyaz kızım, tamam kusura bakma, sen şu anda rahat edemiyorsun, farkındayım ama çok güzel görünüyorsunuz. Sizin güzel görünmenizde bizim izleyicileri ekranda tutmak için kullanmamız gerekiyor. Birazcık daha sıkar mısın dişini? Yunus, bunlar bize sohbet ettirmeyecek. Evet. İstersen bunları bir salalım. Bunlar rahatça oynasınlar. Açılış için gerekli pozu verdiler izleyenlerimize. Evet. Maşallahları var. İkisinin de aslan parçaları. Hadi bakalım siz bir gezin. Biz sohbet etmeye devam edelim, tamam mı? Şimdi abilerinizi, ablalarınızı tanıtacağız sizin, tamam? Hadi bakalım. Zıpırları sonunda yerine aldık. Sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dostlar. Her beyaz çoban köpeği akbaş değildir dedik. O zaman akbaş çoban köpeği olması için bu köpeğin nasıl bir dış görünüşü olması gerekiyor? Evet, ırkının özelliklerini, nişanelerini taşımalı bu köpek. Yani Gözlerine de güneş vuruyor kanka. Evet. Sana da şunu vereyim. Beraber devam edelim. Kusura bakmayın değerli dostlar. Tam olarak güneş karşıdan geliyor şu an bize doğru. Böyle de çok yakışıklı oldun ha Yunus. teşekkür ederim. Eyvallah. Senin güzel bakışlarından. Eyvallah, sağ olasın. Şöyle abi, şimdi ana renk beyaz. Evet, bunun aktarımını yaptık. Tamam. Orada bitmiyor. Çünkü ırk özellikleri devreye giriyor. Hemen nişanelere Kafa bakıyoruz. var, gövde Tabii, var, tabii, post var, kuyruk var. Kafa, gövde, post, kuyruk, işte
bıyıkların beyaz olması, kirpiklerin beyaz olması, tırnakların özellikle beyaz olması ve diş etinde arkadaşlar leke olmayacak şekilde tamamen pembe, dudaklar birbirini tam kapatacak şekilde. Burada Çok önemli şeyleri tam bir değiniyorsun. akbaşı anlatıyorum. Bunu mesela birazcık daha yavaş aktarıp şu an izleyenleri de görsellerle destekleyelim. Masa başı videosu gibi oluyor arkadaşlar ama ben akbaşlarla ilgili donanımlı bir video yapalım istedim. Yunus da çok donanımlı bir kardeşimiz. Yıllardan beri hem bu ırkı tanıyor hem de üretiyor. Çok önemli şeylerden bahsetti az önce. Dedi ki bu köpeğin bıyıkları beyaz. Diş etinde siyah leke yok. Kirpikler beyaz. Tırnaklar beyaz. Örnek veriyorum. Bu köpeğin bıyıkları siyahsa, tırnakları siyahsa ya da damağında siyah lekeler varsa makbul görülmeyen bir şey mi bu? Kesinlikle. Geçmişinde bir karabaş köpekle veya herhangi bir köpekle eşlendiğinin ya da geçmiş hattında bu soyundan taşıdığının emaresidir. Çünkü biz yavrularımızda da gösteririz. Akbaş çoban köpeğin neysen osundur. Yani farklı kanları, farklı kandan akbaşlar bir araya getirdiğimizde hepsinin ortak özelliklerinin bu saydığımız nişaneler olduğunu görebilirsiniz. Bunları Ve da Kangal çoban köpeklerinde daha koyu kestane bir göz rengi var. evet. Akbaş çoban köpeğinde benim şu ana kadar gördüğüm ve melez olmadığını düşündüğüm köpeklerde çok karakteristik bir göz rengi var. Sarı desen sarı değil, yeşil desen yeşil değil. Bunu bir işaret olarak, bir nişane olarak görebilir miyiz göz rengini? Kesinlikle katılıyorum bu konuda. Zaten ırkın genelinde bir bal köpüğü göz rengi hakim. Fakat şöyle sen de bilirsin ki abi farklı lokasyonlardan geliyor. Örnek veriyorum post genetiğine renk farklı lokasyondan geliyor. Göze farklı lokasyonlardan geliyor. Bunu değiştiren bazı proteinler, değiştiriciler var. Bunun da tabii temeline inmek için çok büyük bir bilimsel araştırma Evet. yapmamız lazım. Bizimkisi daha standart, daha bizim basic seviyede. Evet. Biz şudur, örnek veriyorum 100 akbaş varsa bunun işte 70'inde bahsettiğimiz bal köpüğü rengi hakimdir. Evet, ortak göz rengi olarak koyu kahverengi tercih ediliyor çoban köpeklerinde. Akbaşta da bu mevcut ama dediğim gibi genel skalada bu var. Genel fenotipe geçersek çift katman, kürk, uzun tüyü de vardır. Uzun tüylü akbaşın. örnekleri de var, evet. Ama uzun tüyü gene çekinik olduğu için bunu sıkça göremeyiz arkadaşlar. Bir de sürülerde pek fazla tercih edilmezler. Çünkü pıtrak batması olur. Köpekte sürekli bir kaşınma, sürekli bir özellikle koyunun içinde yatıyorsa yattığı alanda tüy dökme olayından dolayı çobanlar pek tercih etmiyor. İlgimi çeken bir konu oldu. Çünkü Karadeniz dağ çoban köpekleri uzun tüylü köpekler ya da işte Pirene köpekleri akbaşlarla da çok birbirine benzer görünen bir köpeklerdir. Onlarda da uzun tüylüler var. Uzun tüylü örnekler var. Demek ki koyunu güttükleri arazide bu problemi yaratacak ya pıtrak yok. Kesinlikle. İkisinden birisi olmak Kesinlikle. zorunda. Çünkü ciddi bir sorun. Düşündüğün zaman ben Eskişehir'deki araziyi gözümün önüne getiriyorum. Çok fazla çalı, diken, işte o sert kısa bitkilerden çok var. Domuzların girdiği noktalarda da onlar var. Orada dediğin gibi uzun tüy problem yaratabilir. Ama bölge de çok soğuk. Akbaşın soğuğa karşı dayanıklılığını biliyoruz. Yani benim bildiğim kadarıyla en dayanıklı köpeklerden birisi soğuğa karşı. Evet. Peki uzun postlu olmayanlar da aynı dayanıklılığı gösterebiliyor mu ya da bu kürkü korumak adına yaptığınız bir çalışma var mı? Demin bahsettiğim gibi aslında bu tamamen eşlenmeden ve soyun geçmişinin bilinmesiyle kaynaklı bir şey. Çekinik bir gen olduğu için sürekli kendini gizliyor bu uzun tüy. Uzun tüyün bir de şöyle bir demin anlattığın gibi abi soğukta örnek veriyorum karda yattığın zaman köpekler donma riski de var. Evet. Karın içinde. Aslında ideal istediğimiz kuzu postu. 2 ya da 3 katmanlı post. Bunun içinde tabii ki de uzun tüy gen hattı bizim için ihtiyaç. Post kalitesini koruyabilmemiz için. Evet. Sürekli baskın kısa gen hattına sahip köpekleri eşlediğimiz zaman
post kalitesini yavaşça düşüreceğiz ki örneklerini de sahada ben de görüyorum, sen de görmüşsündür. Köpek akbaş arkadaşlar ama köpek üşüyor. Yani bir çoban köpeği nasıl üşümür? Üşümemesi gerekiyor. Doğru. Kesinlikle. Ve bu da onun asıl görevini, sürü başındaki görevini aksatır. Köpeğin. Dezavantaj sağlar. Budur. Köpek genel fenotipi olarak da ne bir karedir arkadaşlar ne de bir dikdörtgendir. Salla Cidago birbirini işte örnek veriyorum 80 santimlik 80 santim yüksekliğinde bir erkeğin %8'dir ya 88'dir sal uzunluğu ya da 90'dır. Yani ne çok kısa ne de çok uzundur. Çünkü çalışan köpekleri bilirsin abi. Evet. Arazide bu dezavantaj olarak görülür. Çalışan Dönüp köpekler. dolaşıp şuna geliyoruz. Aslında Allahü Teala'nın da hikmeti her şeyin dengeli ve orantılı olanı. Ne çok kısa postlu olması makbul, ne çok uzun. Ne aşırı kısa sallı olması makbul, ne de aşırı uzun. Ama şunu görüyorum. Koşucu köpeklerde yani mesafe anlamında hızlanabilen köpeklerde kare orantılı köpekler bunu çok sağlayamıyorlar. Bir tık sal gerekiyor köpekte ama dediğin gibi dengeli bir sal. Sanki 1'e 1,10 gibi bir oran var. İşte 80 santim omuz yüksekliği varsa 88 santim gövde uzunluğu olması gerekiyor gibi bir oran var. Zaten gözünüz farklı farklı örnekleri gördükçe arkadaşlar alışmaya başlıyor. Yani atıyorum sürekli diyelim ki kare bir şey görüyoruz. Kare ile dikdörtgen birbirine çok yakın ama birbirinden farklılar. 100 tane örneği gördükçe gözünüz aşina oluyor. Benim akbaş çoban köpekleri konusunda ilgimi çeken bir özellik daha var. Mesela albinoymuş gibi köpeklerde burunlarında da böyle bir pembelik görünebiliyor. Bu bir ırk özelliği mi? Yani siyah mı makbul, pembesi mi makbul? Bu da bir tartışma konusu. Ya da farklı renkler görünebiliyor mu burunda? Güzel bir konuya değindin abi. Birincisi albinizm tam bambaşka bir olay. Şöyle akbaş çoban köpeklerinde iki renk genetiği vardır. Bir resesif kırmızı ve resesif siyah. Bu iki Resesif çekinik demek değil Evet, mi bu arada? evet. Çekinik kırmızı ve çekinik siyah. Birbirini bloklaması sonucunda posta renk üretememe, post haricinde resesif siyahın hakim olduğu noktalar vardır. Bu göz sürmesi, dudak şekli dediğimizde ruj şeklinde ve Somağın da burunda başlangıcında çok belli belirsiz bir Evet. altta çekinik bir siyah var köpeklerde. Sanki böyle karabaştan baskılanmış gibi mi? Bilmiyorum yoksa. tam oraya geleceğim. Tamam. İşte mevcuttur. Resesif kırmızıya gelirsek de diş eti dilde ve karın altı bölgesinde görülüyor. Şudur. Buruna hemen geçiyorum. Burunda iki burun şekli vardır. Bir Dudley dediğimiz işte hem kış burnu yani Neden Dudley mevsimsel abi? Neymiş Dudley'nin karşılığı? Ben İngilizce biliyorum ama Dudley'i çözemedim. çift. İzleyenler de diyecek ki Ya ben- oğlum ne anlatıyorsunuz da dağda köpek kurda gidiyor mi makbuldür. Bak şimdi. Ya kusura şöyle bakma, diyelim. Makara yapıyorum. Estağfurullah. Kış Biraz burnu. daha Anadolu tarzında anlatmamız lazım kanka. Kış burnu. Kış burnu dediğimiz işte mevsimsel değişiklik Anladım. gösteren. Yazın güneş ışınlarından etkilenip daha koyu pigmente yani daha koyu renge bürünen. Kışın da nemden ve soğuktan etkilenip daha biraz açık tona değişimidir. Bir bu burun şekli mevcuttur. Bir de tam siyah dediğimiz koyu pigmente sahip yani koyu renge sahip bir burun şekli vardır. Benim için makul olan daha koyu pigment olmasıdır. Çünkü daha koyu pigmentli köpekler, daha koyu renge sahip köpekler daha bağışıklık sistemi yüksek ve daha etkili geliyor. Benim gözlemim bu. Ben gördüğüm bu ırkta iki çeşidi vardır. Budur. Yani. Süper. İzleyenler de diyecek ki sanki üniversite sınavına giriyoruz ne anlattınız da diye ama önemli arkadaşlar. Ülkemizde çok ciddi bir bilgi karmaşası var. Bilgi kirliliği var. Ben de Yunus gibi değerli bir dostumu bulmuşken videonun ilk bu kısmında size ırkla ilgili çok önemli bilgileri verelim istedim. Devamında biraz daha makara tukara biraz daha sohbet yapacağız. Burada piliçler var. Onlar girdiler, onlar büyüyor. Köpekleri çekeceğiz.
Ama videonun şu anki kısmına kadar çok önemli bilgiler var. Şimdi abi ne yapalım biliyor musun? Senin şu erkek köpeğin yanına gidelim. Bir de akbaş çoban köpeğinin genel anlamda boyutundan ilgili. İnsanlar akbaş çoban köpeğini çok küçük bir köpek olarak addediyorlar. Evet, iç içe giren akrabalıklardan dolayı ya da ben anlatmayayım. Bence burada sana sözü bırakalım. Sözü bırakmadan önce şu erkek köpeğini bir ölçelim. Yunus, bu erkeğimizin ismi neydi? Sencer erkeğimiz. Şu an bir tık form olarak zayıf Evet. ama kilo alırsa var ya, of, mükemmel. Kafası, postu, tüyü, her şey hoşuma gitti. Bir ölçelim bakalım jidagosu kaç çıkacak. Bir koyayım şöyle metreyi yanına. Gel böyle Çağan. Ben şu anda 83 ölçüyorum standart bir şekilde dururken. Doğru mu ölçüyorum bilmiyorum. 83, 82. 82'den daha alçak çıkacak adam görmüyorum bunu yani. Yok. Hatta çöktü bile şu an biraz. Evet. Bir de dikelme köpeğe henüz dikmedik. Yani 83 santim Rahatlık da var. diyebiliriz rahat rahat. Bir de gövde uzunluğuna bakalım abi. Bakalım kaç çıkacak. Senin verdiğin orana göre 83 artı 8,5 dersek 90 hesaplayamadım. Yorumlara yazın arkadaşlar toplamda. hesaplayamadık arkadaşlar. Siz artık yazın. Bir yürütsene, şu an topladı kendini az bir şey. Tamam, okey. Germe kafasını, sal gövdeyi. Sinekleri. Bir dakika şuraya koyacağız. Gel bakalım. Çağan kaç gelecek metrenin ucuna? Kanka. Şurayı çekeceksin. Şu anda tam kuyruk kökü çıkışı 90-91 santim falan görünüyor. Yani %8 8,5 gibi falan evet, bir oranı var. %8,5 gibi. Ki sallı da görünen bir köpek. Bir de dediğimiz gibi formsuz kalıbın dolması köpeğimizi biraz daha ekstra katacaktır. Kesinlikle. Post olarak, kemik Sert. yapısı olarak her şeyinden güzel, doğru bir örnek. Zayıf olması dışında şu anda hiçbir eksiği yok. Yunuslar da burada tavukçuluk yaptıkları için belirli bir dönemde bildiğim kadarıyla kümesler boşalıyor. Boşaldığı andan dolduğu ana kadar bir erzakla ilgili problem yaşamış. Bir de bir mama almış, ismini söylemek istemiyor. İstemiyorum. Köpeklerin formunu acayip düşürdü. Hayvanı ishal yaptı diyor. Hızlı bir şekilde toparlayacaktır inşallah, bir sonraki çekimde onu dolu halde de gösteririz. Maşallah sana, maşallah. Fazla iç içe geçmeden kaynaklı ırk tipinde değişmeler ve boyutta küçülmeler meydana gelebilir. Biz de bundan kaçınmak için farklı kanda doğru fenotipteki, doğru karakterdeki akbaşlarla devam ediyoruz. Adamcı mıydı? Hayır. Türkiye şampiyonu dişimiz. 2022 Türkiye şampiyonu. 22 aylık. İyi bir dişimiz. Bütün akbaş nişanelerine sahip. Sal oranı, omuz yüksekliği de gayet iyi. Güçlü bir kafa ve soma sahip. İdeal, tipik dişimiz. 2022 Türkiye erkek şampiyonumuz Avşin. Kendisi. Tamam oğlum. Sencer. Biraz böyle alacağız. Akbaş ırkının yine özelliklerini barındıran bir erkeğimiz. Kafa tipi yine tipik. Bunun dediğim gibi Mesela bu siyah, evet. biraz daha koyu. Kış burnu hakim değil bu köpeğimizde. Yine tipik kafa yapısında. Postu, Ama gövde. Sencer'e göre birazcık daha küçük yapılı bir erkek. Evet. Birazcık daha ince bir yapılı bir erkek ama kafa yapısını çok sevdim. Karakter olarak da çok iyi bir karakteri var. Dediğim gibi tehdit altındayken bana karşı aşırı derecede sadık bir köpeğimiz. Bakalım 2 Türkiye şampiyonunu eşledik. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu iki köpeğimiz de 22 aylık genç Türkiye şampiyonu unvanına sahipler. 4 farklı hakemden 6 sas alıp 6 birincilik alıp 4 Best of Bred ırkın en iyisi özelliğini alıp şampiyon olmuş köpeklerimizdir. Bu dişi kategorisinde şampiyon olan dişimiz Umay. Erkek kategorisinde şampiyon olan erkeğimiz Avşin Bey'dir. Eşleşmeler de yeni gerçekleşti. Bakalım inşallah iyi bir yavru alacağız. Şampiyonların yavruları yolda diyorsun yani. Evet. Maşallah. Evet.
B batını yavrularımız FCI Kıf'ın Yani ikinci batın bu projesi. Evet. Doğru muyum? ikinci batın projedeki Çok güzeller maşallah. Nazar değmesin. Avar. Size çok yakışıklı. 3 aylıklar. Kafa tipi tam böyle yetişkinlerde tarif ettiğimiz gibi nişanelerin hepsine sahipler bakın. Çok tatlısın ya sen lan. diş etleri de Sen bu tam bir şekilde. şaşkolozsun ya lan. Ee, Baban senin özelliklerin hakkından bahsediyor. İzleyenler de senin sevimli yüzünü görüyor bence. Beni- Kutup ayısı yavrusu gibi. Beni en çok mutlu eden nokta şudur. Birinci basamak olmalarına rağmen akbaş ırkının çok iyi tipik özelliklerini taşıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Aslında normalde bu yavrular son şecere yavruları olmalıydı. O kadar kaliteliler. O kadar kaliteli Projenin yavru. sonunda Tabii ulaşmamız tabii. gereken kaliteye Biz ikinci evet eşleşmede ulaştık ikinci diyorsun yani. eşleşmede Çok iyi. ulaştık. Bu da bize şunu gösteriyor. Bizi daha çok motive ediyor. İkinci eşleşmede bu kadar kaliteli yavru alabiliyorsak projenin sonunda inşallah çok daha iyilerine sahip olacağız. Hep birlikte Türk çoban köpeği akbaş ırkı için. Kesinlikle. Bizim için şu anda konuşmak, burada bu videoyu çekmek oldukça kolay. Ben hep şundan bahsediyorum. Birçok kişi köpekler hakkında fikir sahibi Yunus. Ama üretmek Evet. gerçekten zor iş. Üretenin her zaman yanında olmak lazım, destek olmak lazım. Bunu çok iyi bilenlerden birisiyim. Konuşan bol, üreten az abi. O yüzden Kesin. bu projede umarım muvaffak olursun ve güzel sonuçlar alırsın. İnşallah abi dediğin gibi yani herkes köpek besler ama herkes üretim yapamaz. Bilgi ve tecrübe gerektiren bir husus, bir konu. Köpekçilik kolay değil. Özellikle Türk çoban köpekçiliği hiç de kolay değil. Değerli dostlar, yavaş yavaş kümeslere doğru gidiyoruz. Bu videomuz birazcık daha böyle ders niteliğinde bir video oldu. Akbaş çoban köpeklerinden ilgili dış görünüş özelliklerinden bahsettik. Köpeklerin genetiklerinden, karakterlerinden bahsettik. Sürüdeki hareketlerinden bahsettik. Şimdi de Yunus'un asıl işine doğru geçiyoruz. Endüstriyel tavukçulukla ilgili de bize böyle birazcık yüzeysel bilgiler kümeslerin oradan verirsen çok seviniriz. Tabii ki de memnuniyetle geçelim. Evet, işletmemiz kapasite olarak 3 kümesimiz var burada. 80 bin kapasiteli. 80 bin adet piliç aynı anda burada olabiliyor diyorsun. Evet, aynı anda burada bakabiliyoruz. Kümeslerimiz buna göre ayarlı. İçeri girmeden işte dedik yani viral enfeksiyonlarla mücadele bizim için çok önemli. Çünkü biz dışarıdan hastalığı getirmediğimiz sürece kolay kolay hiçbir canlı hastalanmaz. Çok Kendiliğin- hassas olmak zorundasın. Yani. 80 bin tane tavuğum olsa ben vallahi kimseyi sokmam içeri. Beni bile sokmazdım yani şahsen. İşte bu yüzden birazdan arkadaşlar Birol abiye galoş ve tulumlarını giydirip o şekilde dezenfekte edip tekrardan içeri alacağız. Abicim sen bize nasıl bir şey giydirdin gözünü seveyim. Deli deli olduk ki biz böyle. Çok güzel oldu, çok yakıştı bu arada. Biraz küçük geldi sakin sıkıyor. Bu Ee, güvenlik için değil mi? Evet, biyogüvenlik için önemli. Çünkü dışarıdan seninle birlikte herhangi bir hastalığı içeriye almayalım, bakterileri almayalım. Ben kendim baş başına bakteriyim bak emin misin beni içeri alacağına? Deneyeceğiz. 43 gün sonra Aman abi sonuçlarımıza aman bakacağız. şaka bir yana. Şimdi ne yapıyoruz? Dezenfektan ayağımızı Buradan sokuyoruz. dezenfektanlı suya batıralım yine. Şöyle. Dezenfektanlı suya basmadan girmeyiz. Şimdi bizim sloganımız bu. Bismillahirrahmanirrahim. Abi içerisi çok sıcak ya. Yeni bir dünyaya geçiş yapıyoruz. Haydi bakalım. Aman Allah'ım. Burada biraz firari civcivlerimiz var. Bölmeden kaçmışlar. Kaçaklar. Onları da hemen alalım. Kapıyı kapatalım. Evet. İçerisi şu an gördüğünüz gibi sıcak. Hamam gibi. Hamam gibi. Şunu çıkartabiliyor muyum kafamdan? İzin var mı Evet ya? evet. Kafandan Tamam çıkartabilirsin. teşekkürler. Biraz da boğazını açalım, nefes al abi, daha rahat. Bölmeden içeri geçebilirsiniz. İşte marketten arkadaşlar alıp yediğiniz tavuklar bu şekilde bu ortamda besleyip büyütüyoruz. Kesim yaşı geldiği zaman firmaya teslim ediyoruz. Şunu fark ettim. İçerideki ısı kaç derece şu anda? Sıcak. Şu an 33 derece. Nem oranı Ee, nedir? Isımız 34.8.
Nem oranımız 56. Otomatik yemlik ve otomatik suluklarımız mevcut. Bu şekilde onlara anne sıcaklığını hissettirip bu ortamda çalışmalarını sağlıyoruz sağlıklı bir şekilde. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel. Bu civcivler beni tanımıyor. Sen çağır bakalım gelecekler mi? Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Serine çıkmak ne kadar güzelmiş. Değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda akbaş çoban köpeklerinin ırk özelliklerinden sizlere bahsettik. Birazcık eğitici, öğretici bir videoydu ama doğru bilgilerin insanlara ulaşması önemliydi. Benim için çok kıymetli ve çok güzel videoydu. Öncelikle bu imkanı bize sağladığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu değerlerin kıymetini dün bilmesek de muhakkak bilenler vardır ama bugün bilmemiz lazım ki yarınlara aktarabilelim. Doğru köpeklerin tescil ediyor olması da çok önemli. Ben bugün burada gerçekten güzel köpekler gördüm. Kamera arkasında da biz çoban köpeklerinden ilgili sohbet ettik. Akbaşlarla ilgili sohbet ettik. Çok güzel fikirler var, çok güzel projeler var. Ve benim Anadolu'da yapmış olduğum seyahatlerde görmüş olduğum güzel köpekler var. Hem genetik olarak yapıları çok güzel hem de sürü performansları güzel. İnşallah kan olarak onlardan da Yunus'un kullanmayı düşündüğü köpekler var. Çünkü akbaşta şöyle bir sorun var. Köylerdeki insanlar kendi kanının dışarıya çıkmasını istemiyor. Bir şekilde husumet oluyor, hasetlenme oluyor. Bu da ister istemez ırka zarar veriyor. Kesinlikle. Akbaş çoban köpeği sahiplerine benim tavsiyem ve önerim şu. Birbirinden buluşması gereken güzel genetikler için insani olguları bir kenara bırakıp sadece köpekler adına çalışmaya destek olmak lazım. Değerli dostlar, Yunus'un da kanalını kontrol etmenizde fayda var. Fırsat buldukça YouTube kanalına videolar yüklüyor. Ben çok keyif aldım. Şu anda içeride yanmıştım. Dışarıya çıkınca birazcık rahatladım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Şunun da sözünü aldım kendisinden. Bir sonraki videoda birazcık daha arazi şartlarında bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet, izleyenler açısından şunu biliyorum. İşte abi şunu yapalım, böyle yapalım, dağa gidelim, uçsun, kaçsın, atlasın, hopsun, hoplasın, ısırsın. Bunları çok seviyorlar. Ama bizim takipçimiz bilgiye de, emeğe de, yerli ırklar adına yapılan doğru işlere de katkı veren bir takipçi kitlemiz var. Onlara da selam ederek yavaş yavaş videoyu kapatıyoruz. Allah'a emanet.